Bugün kurumsal olgunluğun ve yüksek bahislerin dünyasındayız. Kaynaklarımızın rehberliğinde o hızlı büyüyen heyecan verici bir girişim olmaktan çıkıp Wall Street'te oyun kurucu bir dev olma yolundaki o kritik geçişi masaya yatırıyoruz. Piramidin en tepesine, yani kategori devlerine bakacağız. Başlıyoruz. 100 milyon dolar. Evet, yıllık tekrarlayan gelirde ulaşılan o efsanevi baraj. Bessemer Venture Partners'a göre bu rakama ulaşmak bir girişimin artık şansa değil, kanıtlanmış bir sisteme sahip olduğunun göstergesi. Yani resmen o seçkin Centaur kulübüne adım atmış oluyorsunuz. Güçlü bir ürün pazar uyumunuz var, organizasyonunuz tıkır tıkır işliyor. Bugünkü yönetim kurulu briefingimizin gündemi oldukça net. 1. Centaur Kulübü'ne giriş. 2. Çok ürünlü katmanlı pasta. 3. Ağ hendeğini savunmak. 4. Pazar alanı konsolidasyonu. 5. Halka arz hazırlığı ve karlılık. Ve son olarak 6. Stratejik satın alma çıkışı. Hemen birinci bölümle Centaur Kulübü'ne girişle başlayalım. Geç aşama dediğimizde, yani seri C ve sonrasında aslında tamamen bir kabuk değişiminden bahsediyoruz. Artık tek bir ürünün peşinden koşmayı bırakıp tartışmasız bir kurumsal istikrara geçiş yapıyorsunuz. Odak noktanız sadece hayatta kalmak değil, pazarın kurallarını baştan yazmak ve o uzun vadeli vizyonunuzu milimetrik bir hassasiyetle icra etmek. Tabii işin finansal beklentileri de bir o kadar acımasızlaşıyor. Bessemer'in analizine bakarsak, bu ölçekteki en iyi bulut şirketlerinin en az 1,0 veya daha yüksek bir nakit dönüşüm skoruna ulaşması şart. Yani harcadığınız her bir dolara karşılık kasaya net $1 girmesi gerekiyor. Erken aşamalarda bu oranlarda esneklik payınız vardır ama 100 milyon dolar barajındaysanız, karlılık potansiyelinizi artık tartışmaya mahal vermeyecek şekilde kanıtlamak zorundasınız. İkinci bölüm. Çok ürünlü katmanlı pasta. Gerçek bir dev olduğunuzda o ilk başlardaki dar odağınızdan kurtulursunuz. Bessemer bunu harika bir şekilde ifade ediyor. Şirketler sürekli büyümeyi sağlayan yeni ürünlerden oluşan katmanlı bir pasta inşa etmeye başlar. Belli bir ölçekte artık tek bir ürüne saplanıp kalma lüksünüz yok. Birden fazla pazar segmentine aynı anda hitap eden dev bir makineyi yönetmek durumundasınız. Yotpo bunun ders kitaplarında okutulacak cinsten bir örneği. Başlangıçta neydiler? Sadece e-ticaret KOBİ'leri için kullanıcı yorumlarına odaklanan tek bir çözüm. Ama orada durmadılar. Teknoloji yığınlarını sürekli genişleterek e-ticaret pazarlaması için tam kapsamlı, tek duraklık bir platforma dönüştüler. O pastanın üzerine ikinci ve üçüncü ürün katmanlarını kusursuzca eklediler. Üçüncü bölümümüz ağ hendeğini savunluk. Bu aşamada işin rengi biraz değişiyor. Andrew Chen'in soğuk başlangıç probleminde altını çizdiği o rekabet asimetrisi tam da burada devreye giriyor. Pazarı domine eden o dev şirket, devasa ağının her bir milimetresini savunmak zorundadır. Ancak çevik ve küçük bir startup, o ağın içinden sadece tek bir savunmasız atomik ağı gözüne kestirip oradan saldırabilir. Kurumsal dilde buna kiraz toplama diyoruz. Peki devler bu kiraz toplama operasyonlarına nasıl yanıt veriyor? Ellerindeki o devasa kaynakları ve insan gücünü sahaya sürerek. Yeni kitlelere ulaşırlar, tutarlı karlılıklarını korurlar ve en önemlisi paketleme silahını çekerler. Microsoft'un Word ve Excel'i birleştirip Office'i yaratmasını düşünün. Ürünlerinizi birbirine öyle bir entegre edersiniz ki kullanıcıların o ekosistemi terk etmesi adeta imkansız hale gelir. Dördüncü bölüme geçiyoruz, pazar alanı konsolidasyonu. Bir pazarı tam anlamıyla konsolide etmenin 3 temel adımı var. 1. Başlangıçta çok spesifik, niş bir müşteri ihtiyacını çözerek içeri girersiniz. 2. Ardından o teknoloji yığınında yatay veya dikey olarak yayılmaya başlarsınız. Ve 3. Nihayetinde müşterinin o kategoriyle ilgili nefes aldığı tek yer, yani o vazgeçilmez, merkez üssü haline gelirsiniz. Ama bakın, burada çok kritik bir detay var. Andrew Chen'in de belirttiği gibi, içeriden yeni bir ürün çıkarıp başarılı olma ihtimali en devasa şirketlerde bile sadece yazı tura atmak gibidir. Yani yarı yarıya. İç bürokrasi, inovasyon hızınızı yavaşlatır. İşte tam da bu yüzden o dışarıdaki inovatif, küçük girişimleri doğrudan satın alıp kendi sisteminize entegre etmek bir nevi hile kodudur. Oyunu hızlandırır. 5. bölüm, halka arz hazırlığı ve karlılık. Eğer hedefinizi halka açılmak olarak belirlediyseniz, PitchBook verileri bizi net bir şekilde uyarıyor. Bu süreç kelimenin tam anlamıyla 24 aya kadar sürebilen sinir bozucu bir maraton.
İşin içinde çok sıkı bir SEC raporlaması, bitmek bilmeyen teknik muhasebe denetimlerim ve Wall Street analistleriyle sürekli bir satranç oyunu var. Kurumsal yatırımcıları ikna etmeye aylar öncesinden başlamanız gerekiyor. Üstelik oyunun kuralları tamamen değişti. Hatırlayın, 2021'de tek bir mantra vardı, ne pahasına olursa olsun büyü. Ancak 2026'nın ufuna baktığımızda yatırımcıların o pembe gözlükleri çıkardığını görüyoruz. Artık kusursuz bir birim ekonomisi, dengeli bir büyüme ve kesin bir karlılık planı istiyorlar. Yani o halka arz penceresinden geçebilmek artık çok daha zorlu bir sınav. Ve son bölümümüz stratejik satın alma çıkışı. Diyelim ki halka arz maratonu size göre değil. Alternatifiniz ne? Stratejik bir birleşme ve satın alma, yani M&A süreci. Halka arz yılları alırken ve sizi her 3 ayda bir acımasız kazanç baskılarıyla yüzleştirirken, bir M&A anlaşması 9 ila 18 ay gibi bir sürede sonuçlanabilir. Amacınız dünyayı tek başınıza fethetmekten çıkıp, sektördeki dev bir şirketin platformundaki o kritik boşluğu dolduran mükemmel yapboz parçası olmaya dönüşür. Ve sayılar gerçeği haykırıyor. Karta'nın verilerine göre 50 milyon doların altındaki risk sermayesi destekli çıkışların tam %68'i artık halka arzlarla değil, bu stratejik satın almalarla gerçekleşiyor. Neden mi? Çünkü kurucular için çok daha hızlı bir likidite ve kesinlikle daha az baş ağrısı demek. Peki o büyük devler kapınızı çaldığında aslında ne için para ödüyorlar? Motivasyonları çok net. %32 oranında hedefleri sadece sizin teknolojiniz veya altyapınız. %28'i ise domine ettiğiniz o müşteri kitlesine anında erişim sağlamak için sizi istiyor. Geri kalan önemli bir kısımda doğrudan sizin o çok özel, parlak ekibinizi kendi bünyesine katmak. Yani yetenek transferi yapmak için orada. Çıkış piyasalarındaki bu büyük M&A rızgarının arkasında devasa bir sebep var. Şu an tam 2,4 trilyon dolarlık bir unicorn birikimi çıkış yapmak, yani nakde dönmek için sırada bekliyor. Halka arz piyasalarındaki seçicilik ve yavaşlık bu birikimi daha da arttırarak şirketleri daha hızlı ve güvenilir olan M&A rotasına doğru muazzam bir şekilde itiyor. İşte günün sonunda asıl yüzleşmeniz gereken soru bu. Oyunun kuralları ortada, stratejiler belli. Şirketiniz olgunlaştıkça ve o seri C eşiğini aştıkça ne yapacaksınız? Wall Street'in o acımasız maratonuna katılıp kendi halka arz zilinizi mi çalacaksınız? Yoksa sektördeki devasa bir gücün büyüme pastasında ihtiyaç duyduğu o hayati ve vazgeçilmez katman olmayı mı seçeceksiniz? Bu analizimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki strateji seansında görüşmek üzere.